başarısının ötesindeki endüstriyel tabloyu ve Yamaha'nın V4 projesine ayırdığı devasa finansal bütçeyi analiz ediyoruz. Toprak Razgatlıoğlu'nun aldığı ilk puanlar, aslında yıllar süren bir Ar-Ge sürecinin ve milyon euroluk yatırımların somut bir sonucudur. Bir MotoGP projesinde puan tablosuna yansıyan her rakam, üretimden lojistiğe kadar uzanan, karmaşık bir maliyet zincirinin eseridir. MotoPat olarak bu bölümde, yüksek teknolojili bir yarış projesinde bütçe yönetiminin, sportif performansa nasıl dönüştüğünü inceliyoruz. Yamaha'nın global vizyonunun bu başarının neresinde konumlandığına bakıyoruz. Verilerle konuşmak gerekirse, bu başarı, bir mühendislik planlamasının matematiksel karşılığıdır. Pramac, teknik statü olarak bir uydu takımı olsa da, 2026 sezonu itibarıyla Yamaha fabrikasından alınan tam destek, bu yapıyı bir fabrika operasyonuna dönüştürdü. V4 motor projesinin yıllık kira bedeli ve yanında gelen mühendislik paketi, projenin en büyük maliyet kalemini oluşturuyor. Bir fabrika motorunu sahaya sürmek, sadece mekanik bir kiralama değil, aynı zamanda anlık veri akışı ve yazılım güncellemelerini içeren kapsamlı bir teknoloji paketidir. Teknik personel maaşları, şef mekanikerlerin global tecrübe bedeli ve garajın operasyonel sürdürülebilirliği toplandığında, karşımıza uluslararası bir holdingin yıllık teknoloji yatırımıyla eşdeğer bir bütçe çıkmaktadır. Bu ölçekteki yatırımlar, ancak Toprak Razgatlıoğlu gibi yüksek verimlilik sunan pilotlarla daha iyi yapılır. Motor sporlarında operasyonel risklerin yönetimi, finansal sürdürülebilirliğin temelidir. MotoGP'de basit görünen bir temasın maliyeti dahi, materyal teknolojisi nedeniyle 10 binlerce euro seviyesinden başlamaktadır. Motorun üzerindeki her bir aerodinamik parça, rüzgar tünelinde şekillendirilmiş, yüksek modüllü karbon fiber kompozitlerdir. Bu parçalar, herhangi bir fiziksel darbe aldığında yapısal bütünlüğünü yitirmekte ve yenilenmesi gerekmektedir. Sadece dış aksam değil, magnezyum alaşımlı jantlar, titanyum egzoz sistemleri ve hassas telemetri sensörlerinin her biri, yüksek birer birim maliyete sahiptir. MotoPat analizlerine göre, bir sezonluk hasar bütçesinin yönetimi, takımın Ar-Ge hızını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle alınan her puan, aynı zamanda korunmuş bir mühendislik sermayesidir. MotoGP takvimini hayatta tutan görünmez güç, muazzam bir lojistik operasyon yönetimidir. Tonlarca teknik ekipmanın, telemetri sunucularının ve yedek parça stoklarının, kıtalar arasında 48 saat içinde transfer edilmesi, küresel bir tedarik zinciri başarısıdır. Toprağın motoru, bir yarış hafta sonu biter bitmez, yüksek güvenlikli kasalara yüklenerek, kargo uçaklarıyla bir sonraki yarış yerine gönderilir. Bu operasyonun yıllık bütçesi, takımın toplam giderlerinin yaklaşık %20'sini kapsamaktadır. Lojistik süreçteki milimetrik bir hata, piste çıkış süresini tehlikeye atabilir ve milyon dolarlık teknolojik yatırımı verimsiz kılabilir. Başarının gizli kahramanları, bu karmaşık transfer sürecini sıfır hatayla yöneten lojistik profesyonelleridir. Resmi tedarikçilerle yapılan anlaşmalar, sadece ürün tedariği değil, derinlemesine bir veri alışverişi sürecidir. Michelin ve akaryakıt paydaşlarıyla yürütülen operasyonlar, takımların Ar-Ge bütçeleri içinde stratejik bir yer tutar. Yarış yakıtları, laboratuvar ortamında, her pistin hava sıcaklığına ve nem oranına göre, özel moleküler formüllerle üretilmektedir. Toprağın V4 motorunun tam potansiyeline ulaşması, bu kimyasal bileşenlerin yanma odasındaki termodinamik verimliliği ile doğrudan ilişkilidir. Yanlış bir karışım, motorun performansını düşürebileceği gibi, mekanik ömrünü de sonlandırabilir. Bu hassas teknoloji yönetimi, puan tablosuna giden yoldaki en kritik teknik parametrelerden biridir. MotoGP garajlarındaki teknik yapılanma, artık bir laboratuvar titizliğiyle çalışmaktadır. Aerodinami uzmanları, veri bilimciler ve yazılım mühendislerinden oluşan bu kadro, alınan puanların mimarlarıdır. Toprak pistte her turu tamamladığında, sistem milyonlarca veri satırı üretir ve bu veri bilimciler tarafından saniyeler içinde işlenerek, motor haritalarına yansıtılır. Yüksek nitelikli insan kaynağına yapılan bu yatırım, projenin entelektüel sermayesini oluşturur.
Bir pilotun başarısı, arkasındaki mühendislik ordusunun, bu verileri ne kadar hızlı ve doğru yorumladığına bağlıdır. MotoPath olarak vurguladığımız gibi, MotoGP artık sadece bir hız yarışı değil, bir veri işleme ve uygulama rekabetidir. Aerodinamik verimlilik, 2026 kuralları çerçevesinde en belirleyici teknik unsurdur. Yamaha V4'un aerodinamik hatlarını mükemmelleştirmek adına rüzgar tünellerinde gerçekleştirilen testler, projenin Ar-Ge bütçesinde önemli bir yer tutmaktadır. Sadece fiziksel testler değil, süper bilgisayarlarda koşturulan CFD simülasyonları, motorun yüksek hızlardaki stabilitesini garanti altına alır. Toprağın viraj girişindeki kontrolü ve düzlük hızındaki artış, kış boyunca yapılan binlerce saatlik bu simülasyonların doğrudan bir sonucudur. Her milimetrik kıvrım, maksimum yere basma kuvveti, yani downforce ve minimum sürtünme katsayısı hedeflenerek tasarlanmıştır. MotoGP ekosistemi, global markalar için devasa bir pazarlama platformudur. Padok alanlarındaki kurumsal ağırlama üniteleri, yani hospitality alanları, sadece bir sosyal alan değil, milyon dolarlık sponsorluk anlaşmalarının ve ticari ortaklıkların merkezidir. Toprak Razgatlıoğlu'nun global marka değeri, takımın finansal sürdürülebilirliğini sağlayan en önemli varlıklardan biridir. Alınan her sportif başarı, sponsorlara sunulan yatırım getirisi, yani ROI raporlarında karşılık bulur ve bir sonraki teknik geliştirme süreci için gerekli sermayeyi sağlar. Dolayısıyla toprağın aldığı puanlar, projenin ekonomik döngüsünün devamlılığını temsil eden stratejik birer göstergedir. Motor sporlarına harcanan kaynaklar, aslında gelecekteki seri üretim motosiklet teknolojilerinin temelini oluşturur. Takımların Ar-Ge harcamaları, teknoloji transferi yoluyla ticari modellerin performans ve güvenlik standartlarını yükseltmektedir. Bugün toprağın Yamaha V4 projesinde test edilen elektronik kontrol sistemleri veya materyal alaşımları, yakın gelecekte cadde motosikletlerinde standart birer donanım haline gelecektir. Fabrikalar bu platformu bir teknoloji geliştirme laboratuvarı olarak konumlandırmaktadır. Bu bağlamda kazanılan puanlar, markanın teknolojik üstünlüğünün ve inovasyon kapasitesinin küresel düzeyde tescilidir. Özetle, bu videoda yaptığımız derinlemesine analiz, MotoGP başarısının tesadüflerden uzak, tamamen kurumsal bir planlama ürünü olduğunu ortaya koymaktadır. Milyonlarca euroluk yatırım, binlerce saatlik mühendislik çalışması ve kusursuz lojistik operasyon, Toprak Razgatlıoğlu'nun yeteneğiyle birleşerek bu tarihi sonucu doğurmuştur. MotoPath olarak, motor sporlarının sadece yarış yönünü değil, bu devasa endüstriyel derinliğini de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer bu teknik analizleri faydalı buluyorsanız, videoyu beğenerek topluluğumuza destek olabilirsiniz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve bu vizyona ortak olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizce Yamaha'nın V4 stratejisi sezon sonunda nasıl bir pazar etkisi yaratacak? Teknik görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Esen kalın.